Abi biz hazırız. Ne çekiyoruz bugün? Hoş geldiniz. Yakalandığım gibi hissettim bir an böyle. Çufletikos çekiyoruz. Çufletikos bir seferat yemeği. Beklemeyelim bence de ve ben bunu yerim. Hem de heyecanla yerim. Kulaktan duyduğum, sonrasında araştırıp bulduğum bir tarif oldu bu. Ve sanki domates de olsa daha iyi olacakmış ama kızartılmamış versiyonu biraz birleştirsek mi, yanına mı versek? Gerçekten çok farklı teknikleri var. Haşlıyorsun, dolduruyorsun, kızartıyorsun, hasta pişiriyorsun. Çok acayip bir şey. Ben böyle bir şey daha önce yemedim. Evet, ben çalışmaya devam edeyim de siz gidin mi? Yoksa... Beraber gideriz. Hazırım. Hadi başlayalım. Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Çufletikos. Şahane bir pırasa dolması. Öncelikle tabii ki pırasaya ihtiyacımız var. Pırasalarınız hafif kalınca, orta kalınlıkta olursa şahane olur. Çok incelerse yine yapabilirsiniz ama pişirme sürelerini birazcık düşürürsünüz, az sonra bahsedeceğim. Pırasalarımızın sadece beyaz kısımlarını kullanıyoruz ve öncesinde hafifçe haşlayacağız. Haşlamadan önce ise pırasalarımızı keseceğiz ama nasıl? Burası önemli, dikkat edin. Şöyle bir boğum gibi düşünebilirsiniz. O kısmı kesmiyoruz. Geri kalan kısmı ise 4 parça ayırıyoruz. Evet, pırasalarımız hazır. Sıcak suya ihtiyacımız var. Tenceremizin altını açalım. Pırasaların sığabileceği geniş bir tencereniz varsa muazzam olur. Çok fazla değil, böyle aşırı haşlama suyu gibi değil, böyle tabanda bir su yapıyoruz. Yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar su koydum 5 pırasa için. Tuzumuzu atıyoruz. Abartmayın tuzu çünkü bu suyu az sonra kullanacağız. Pırasalarımızı alalım. Şimdi nazikçe suyun içerisine bırakıyoruz. Kapağını kapatacağız. Pırasalar hafif yumuşayana kadar, tamamen kendini bırakana kadar değil. Hafif böyle diriliğini kaybedince kadar haşlayacağız. Biz de orada iç harcımızı hazırlayalım. İç harcımız çok basit ve pratik aslında. Burada köftelik kıymam var, yaklaşık yarım kilo. Her bir pırasa içinde 1 yemek kaşığı pirinç. Pirinci de öncesinde tabii ki güzelce yıkadım. Bütün nişastasını akıttım. 5 yemek kaşığı yıkanmış pirincimizi de buraya alıyoruz. Tuz ekleyelim. Karabiber ve başka baharatımız yok aslında bakarsanız içerisinde. Seferat mutfağının içerisinde çok böyle ağır baharatlar yok zaten. O nedenle tabii ki sizler dilerseniz bu tarife farklı eklemeler yapabilirsiniz. Ben mümkün olduğunca araştırdığım orijinaline sadık kalmaya çalışıyorum. Bir tane yumurta ekliyorum içerisine. Kıvamına bakacağım. Eğer kıvam çok cıvık kalırsa da birazcık ekmek kırıntısı ya da galeta unu ekleyeceğim. Kıvam fena değil. Garanti olsun diye yaklaşık şöyle 2 yemek kaşığı kadar da galeta unu ekliyorum ben. Ve harcımız hazır. Evet, harcımız gayet güzel birleşti. Şimdi bunu porsiyonlayacağız. Pırasaların boyutlarına göre porsiyonlamak burada önemli. Benim 2 tanesi bayağı baba yiğit. 2 tanesi onlardan biraz daha küçük, bir tanesi de onlardan küçük. Ona göre de şimdi harcımızı bölüştüreceğim. Elinizi ıslatırsanız tabii ki bu tarz kıymalı işlerde çok daha kolay oluyor biliyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle güzel olacaklar. Bakalım böyle iyiler. Şimdi bunları hafiften şekil veriyoruz. Pırasanın boyutunda. Elinize yapışıyorsa yine elinizi ıslatın. Sonucu da hazır. Ortalığı toparlayayım. Pırasalara da bakalım. Yavaştan olmak üzereler. Birleştirelim. Pırasalar yumuşamışlar. Şöyle size de göstereyim. Böyle dokunduğunuz zaman hafif yumuşaklar ama hala sertler tabii ki. Tamamen pişmiş değiller. Bakın üstleri sert. Alttaki o yapraklı kısımlar birazcık yumuşamışlar. Yani birazcık kendilerini bırakmışlar. Böylelikle az önce yaptığımız o harcı içerisine rahatça koyabileceğiz. Şimdi böyle çıkartalım. Nazikçe, kendinizi yakmayın. Şöyle fazla suyunu da süzdürmek için bir havlu peçete kullanıyorum. Evet. Pırasaların tabii ki birazcık soğuması lazım. Yaklaşık 5 dakika. Hafiften bu ilk sıcaklığı gitsin. Yoksa kapatmamız çok zor olacak. Fazla suyu da aksın, buharlaşsın. Buradaki suyu atıyor muyuz? Atmıyoruz. Bekletiyoruz bunu. Altını tabii ki kapattık. Az sonra kullanacağız. Pırasaları alalım. İç harcın yanında bekletelim. Geniş bir tavayı ocağa koyduk. Altını hafiften orta açalım. İçerisine çok fazla değil. Yaklaşık böyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Çünkü öncesinde dışlarını kızartacağız. Ama nasıl kızartacağız? Bakın pırasalar artık dokunulabilir hale geldiler. Yumuşak olduklarını görüyoruz ama ben buradan dokunduğum zaman hala sertliğini hissedebiliyorum. Şimdi az önce açtığımız o boşluğa
Şöyle bir ahtapot edasıyla açalım. Gerçi bu quattropat oluyor herhalde. Octo 8, bu 4. Şöyle harcımızı, köfteli harcımızı diyelim. Şöyle köftemsi bir harç. Güzelce sardırıyoruz. Size de göstereyim. Gördük mü? Gördük. Ve sıkıştırıyorum. Ki çıkmasın içerisinden. Güzelce sardığına emin olduktan sonra una batırıyoruz. Bu arada unuma da tuz koydum. Çırptığım yumurtaya da tuz koydum. Güzelce unluyoruz. Unun fazlasını şöyle silkeleyelim. Sıkıştıralım. Her yer unlansın. Sonra yumurtaya batırıyoruz. Şöyle yumurtada çevireceğiz. Fazla yumurtamızı da şöyle süzdürdük. Ve doğruca orta kızgınlıktaki yağın içerisine alıyoruz. Yavaş yavaş kızartıyoruz. Bir anda değil. Ben de diğerlerine devam edeceğim bu arada. Her köşesini güzelce kızarttığınıza emin olacaksınız. Böylelikle içeride köfte hapsolacak. Çünkü birazdan bunu az önce kenarda beklettiğimiz suyun içerisinde çok kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Böylelikle içerideki kıyma pişecek, pirinçler pişecek. O nedenle burada çok ateşin altını açmayın ki çok renk almasın ama her köşesi güzelce kızarsın. Sonrasında bir havlu peçetenin üzerine bekleteceğim. Hepsini bitirene kadar. Ve sonuncu da hazır. Onu da buraya alalım. Tavamızı kenara çekiyoruz. Şimdi az önce kenara ayırdığımız tencereyi tekrar ocağa alıyoruz ve altını açıyoruz. Hafiften tekrar ısınsın. Ben de ortalığı toparlayayım. Bunları pişirmek için geri geleceğim. Suyumuzun hareketlendiğini gördük. Az önceki tuzlu pırasayı haşladığımız sudan bahsediyorum. Şöyle tabanda 1 santimetre olması kafi. Eğer su biterse sonrasında sıcak su ekleyebilirsiniz. Az önce kızarttığımız çufletikoları şimdi tek tek yerleştiriyoruz. Aslında bu işlemin adı braise etmek. Yani az su içerisinde hafif hafif pişirmek. Çok kısık ateş olacak. Neden tekrar pişiriyoruz? Çünkü içeride bayağı kalın bir kıyma katmanı var. Pirinçler var. Bunlar pişecekler. Bir de pırasanın kalın kısımları var. Bunlar da pişecekler. Üstünü kapatalım. Yaklaşık 25 ile 35 dakika böyle kısık ateşte pişecekler. Sonra durumlara bakacağız. Aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Ben şimdi bunu araştırırken bunun domates sosu içerisinde pişen versiyonu var ama o kızartılmıyordu. Ama benim kafama göre domates sos da şu an şu yemeğe yakışırmış gibi. Çünkü içeride böyle bir domates sos isteyen bir koku var. Ne diyorsunuz? Ben ekip arkadaşlarımla bu kokuyu paylaşmak istiyorum. Ne dersiniz? Domates sos ister mi istemez mi? Bence ister. Böyle bir değil mi yanında bir şey istiyormuş gibi. Çünkü inanılmaz güzel böyle bir kızarmış, haşlanmış ve yani böyle keskin pırasa değil de çok böyle tatlı bir pırasa kokusu var. Ve sanki domates de olsa daha iyi olacakmış ama kızartılmamış versiyonu biraz birleştirsek mi yanına mı versek? Neyse bunu haşlanırken ben bunu düşüneyim. Muhtemelen yanına böyle hafif böyle zeytinyağı, böyle hafiften bir domates bir şey yaparım gibi geliyor. Bunun yanına bence sos da gidecektir. Dediğim gibi orijinalinde var mı yok mu bilmiyorum ama şu an duyduğum kokular böyle yanına hafiften böyle güzel bir sos istiyor. Açıklamalarda zaten bütün malzemeler var. Şimdi hızlıca yapıyorum. Ve çufletikos hazır. Of. Yalnız şöyle bir şey var. Gerçekten abartmıyorum. Muazzam kokuyor. Yani gerçekten çok güzel kokuyor. Keşke siz de kokuyu alabilseniz. Nasıl tarif edebilirim size? Böyle güzel bir kadın budu köfteymiş gibi kokuyor ama o pırasadan da gelen çok değişik bir güzel koku var içeride. Şimdi şöyle bir sunum yapmak istiyorum ben. Sosu yaptım. Klasik böyle bir mantı sosu gibi düşünebilirsiniz. Sosu da abartmayacağım çok fazla. Böyle 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır bir tanesi için. Kendime kadar yapıyorum. Azıcık yaydıralım. Bu arada sosu da kendi suyuyla yaptığım için hafiften bakın böyle kıvamlı. Neden? Çünkü o kızarttığımız unlu yapıdan ötürü sosu da hafiften koyulaştı. O unlu pırasalı suyla yapınca da tatlar birleşecek. Soğumasını beklemesek mi? Beklemeyelim bence de ve ben bunu yerim. Hem de heyecanla yerim. Önce şöyle bir ortadan gireceğim. Bir içinde görmek istiyorum. Of.
Yalnız pirinçler muazzam pişmiş. Ben böyle bir şey daha önce yemedim. Gerçekten böyle gizli köşelerde kalmış muhteşem bir tarif diyebilirim. Çünkü neden? İçerisinde ekstra baharat yok. Güzel bir et tadı var, yumuşacık pirinçler var. Pırasanın o ağır tadı komple uçup gitmiş. Sadece ağzınıza böyle yumuşak bir doku haline geliyor pırasalar. Dıştaki o kaplama da yumuşadığı için adeta böyle bir börek içerisinde bir kıymalı harç yiyormuşsunuz gibi hissiyatı var. Domates sosu ben tavsiye ederim. Orijinalinde yoktu. Bu halde de çok güzel olacaktır ama domates sosla gerçekten efsane bir uyumu var. Yani bu tarif gerçekten çok fazla şey kaldırır ama bu sadeliğiyle muazzam. Dilerseniz dediğim gibi baharat da ekleyebilirsiniz. Baharat %100 yakışacaktır. Şu anda çok böyle saf tatlara sahip. Ben daha ağır lezzetler seviyorum diyorsanız orijinal tarifin dışına çıkmış olursunuz ama bu teknikle şahane işler yapabilirsiniz. Bence tarif muazzam oldu. Mutlaka deneyin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zile basmayı sakın unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay. Varsa böyle tarifler yorumlara da yazın. Şu soğumadan ben yiyeceğim. Bulanın eline sağlık. Valla bence ben de güzel yaptım.